Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çanta modeli ile karşınızdayım. İnanılmaz güzel fabrikasyon işi arkadaşlar. Ünlü mağazaların sattığı çantalara benzedi. Ben çok beğendim, çok keyif aldım yaparken. Umarım siz de beğenirsiniz. Astarını örmedim arkadaşlar. Daha sonra öreceğim ben. Gerçekten hiç vaktim yok. Astar videoları YouTube'da mevcut. Onların kanallarından astar çekme videoları var. Onların kanallarından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında 4 tane halkamız var arkadaşlar. Etiketim var. Etiket isteğe bağlı takabilirsiniz. Ve şöyle bir fermuarım var. Bunların hepsini tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Tığ numaram 3,5 milimlik bir tığ arkadaşlar. Hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen yorum yapın ve şimdi videoyu beğenin arkadaşlar. Çantamız çok istendi. Umarım o rağbeti de görür. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak kanalıma katılabilirsiniz. Çok cüzi bir miktarla, bir çay parası bile değil arkadaşlar. Instagram ve Facebook'tan da beni takibe alabilirsiniz arkadaşlar. Link bio'da mevcut. YouTube kanalıma girip linklerini görebilirsiniz. Direkt gidebilirsiniz ya da Instagram'a girip Suna Ütopya yazarsanız karşınıza çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ipim 2 milimlik Eliza polyester makrom 3 numara ip. Tığım ise 3,5 milimlik tulip tığ kullanıyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. 44 tane zincir çektim. Bir tanesi dönüş için kullanılacak. Başta bir tane kilit yaptım arkadaşlar. Onu saymadım. Toplam 44 tane zincir çektim. Şimdi bir ikinciye batıyorum. Şöyle. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. İkinciye batıyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. İlmek alıyorum ve bir tane tekli trabzan yapıyorum. Başta ve sonda bir tane sık iğne yapıyorum. Ortadakilerin hepsi bir tane kaydırma, bir tane tekli trabzan şeklinde ilerleyecek. Şimdi bir tane kaydırma yapıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bir tekli trabzan yapıyorum. Bir kaydırma. Bir tekli trabzan. Bir kaydırma. Bir tekli trabzan. Bu şekilde görünecek arkadaşlar. Modelimiz arkadan kuruluyor. Bakın model bu. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Gelelim. Sıramın sonundayım arkadaşlar. 3 tane zincirim kaldı. Bir tane tekli trabzan. Kaydırma. Ve son olarak bir tane sık iğne yapıyorum. Başta bir tane kilit zincirim var arkadaşlar. Zaten onu zincirden saymamıştım. Toplamda 44 tane zincirim vardı. 43'üne işlem yaptım. Bir tanesini geri dönüş için kullandım. Modelim bu şekilde görünüyor. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve işimi geriye doğru çeviriyorum. Bu sırada arkadaşlar sadece sık iğne yapıyorum. Arka lobdan sık iğne yapıyoruz. İlk sık iğnenin içerisine batıyorum. Arka lobuna bir tane sık iğne yapıyorum. Sırayla bütün loblara sık iğne yapıyorum. Burası işimizin düz tarafı arkadaşlar. Düz taraftan sık iğne, ters taraftan model kurulumu yapıyoruz. Sırayla tek tek sık iğnelerimizi örelim.
Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimizi örelim, gelelim. Evet, neredeyse sıramızın sonuna geldik. Bütün tek tek sık iğnelerimizin hepsini örelim. Sonuncusunu örmeye atlamayalım arkadaşlar. Bunu kesinlikle örelim. Sıramız bitti. Bir tane zincir çekip işimizi geriye doğru çeviriyoruz. Modelimizi kurduk arkadaşlar. Bundan sonra hep bu şekilde 2 sıra tekrarı ile modelimizi işleyeceğiz. Bir sıra model öreceğiz, bir sıra sık iğne öreceğiz. Bir sıra model, bir sıra sık iğne. Ters taraftan model kuruyoruz, düz taraftan sık iğne örüyoruz. Şimdi tekrar modelimizi kuracağız. Sık iğne yapıyorum. Başlangıçta her iki lobu da alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sırayla bundan sonra bir kaydırma, bir tekli trabzan yapıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bir tekli trabzan yapıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bir tekli trabzan yapıyorum. Bir kaydırma. Bir tekli trabzan. Bir kaydırma. Bir tekli trabzan. Evet, bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Şöyle arkasına bakalım arkadaşlar. Burası bizim düz tarafımız. Sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet, yine sıramın sonundayım arkadaşlar. Şimdi tekli trabzan yapıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir tane sık iğnem var. Ona da sık iğnemi yapıp bitiriyorum. Sıranın sonunda ve sıranın başında birer tane sık iğnemiz var. Görüntümüz bu arkadaşlar. Bir tane zincir çekip işimizi geriye doğru çeviriyoruz ve bu sırada arka lobdan sık iğneler örüyoruz. Evet. Olayımız bu arkadaşlar. 2 sıradan başlıyor. Bir tane model kuruyoruz. Bir tane sık iğne örüyoruz. Bir tane sıra model kuruyoruz. Bir tane sırayı da sık iğne örüyoruz. İstediğimiz uzunluğa varana kadar örelim. Ben kaç sıra ördüğümü size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, ben bu kadar ördüm. Bakalım ne kadar örmüşüz. Şöyle baktığımız zaman bir modeli sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra modelimiz var arkadaşlar. Şöyle bir ölçüm yaptığımız zaman ölçelim arkadaşlar. Şöyle şuradan şu noktaya kadar 25 santime yakın arkadaşlar. Uzunluğuna baktığımız zaman ise 21 santime yakın arkadaşlar. Evet. Şimdi bir sıra etrafını sık iğnelerle öreceğiz. Şöyle bakın. Şu sık iğnelerimizin olduğu şu noktaya bir sık iğne ve şu modelimizin olduğu tam orta noktaya bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane bu boşluğa yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane şu tepeciye yapıyoruz. Bakın. Bir tane şu boşluk görüyor musunuz? Şu boşluğa, şuraya bir tane ve şuraya bir tane. Şuraya. Şuraya. Bu şekilde her bir sıraya 2 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Birini modelimizin tepesine batıyoruz. Biri sık iğnemizin içerisine batıyoruz. Tamam mı?
modelimizin tepesine, sık iğnemizin içerisine, modelin tepesine, sık iğnenin içerisine. Sıramızın sonuna kadar örelim gelelim. 38'i şuranın tepesine yaptım arkadaşlar. Şimdi bir de şu noktaya yapıyorum. Bu da 39. Şu nokta. 39 tane burada sık iğnem var. 39. Şimdi bu noktaya bir tane daha yapıyorum. Bu 39. sık iğnem bu kenarın ve bu birinci sık iğnem bu kenarın arkadaşlar. 1. Şöyle gördüğünüz her deliğe batın arkadaşlar. 1. Şuraya bakın. Görüyor musunuz? 2. Şuraya. 3. Şöyle. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Şu köşeye kadar örelim arkadaşlar. Şimdi şununla birlikte 42 tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Bu noktadan bu noktaya 42 tane sık iğnem var. Şimdi tekrar şuraya bir tane daha yapıyorum. Aynı noktaya. 1 2. Bu şekilde buradan buraya kadar 39 tane sık iğnem olacak ve yine bu noktadan bu noktaya 42 tane sık iğnem olacak. Örelim, gelelim. Evet, sıramın sonundayım arkadaşlar. 42 tane yaptım. Şimdi bu ilk sık iğnenin içerisine kaydırarak bağlayıp bir tane zincirle sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar burası bizim ağız kısmımız. Burasını şöyle bir çeviriyoruz. Tamam mı? Bir sıra ön lobdan sık iğne örüyorum. Bakın şöyle. Ön lobdan bir sıra örüyorum. 1 2 3, toplam 42 tane ön lobdan sık iğne örüyorum. Burası benim ağız kısmım arkadaşlar. Ben buraya fermuar dikeceğim. Fermuar için şu an yer yapıyorum. Şöyle, burası ağız arkadaşlar. Şöyle bir arka lobumuz daha var. Biz daha sonra buraya da işlem yapacağız. Şimdi bunu örelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Bir tane zincir çekip geriye doğru dönüyorum ve burada bir sıra daha örüyorum. 1. Şimdi burası içeriye doğru kıvrılacak arkadaşlar. Bizim fermuar yerimiz burası. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimizi örelim. Gelelim. Şöyle. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar ördüm. Bir tane zincirle ipimi buradan kesiyorum. Ne yaptım arkadaşlar? Şimdi fermuar yerini yaptım. Ağız kısmında fermuar yeri yaptık. Tamam mı? Fermuarımızı buraya dikeceğiz. Göstereyim ben size şöyle. Şöyle dikeceğiz arkadaşlar fermuarı. Böyle. Tamam mı? Şimdi şu noktaya batalım. Bu noktada tekrar bir sıra sık iğne örelim. Bu da bizim ağız kısmımız. Fermuarı kamufle etmek için arkadaşlar. Bir tane zincirle sabitliyorum. Daha sonra buraya, şimdi arkadaşlar burası fermuar yerimiz ya. Bu arka lob bıraktığımız yerler var ya, şuralara örüyoruz. Bakın buralara, buralara, şuraya öreceğiz.
Tamam mı? Bu şekilde sıramızın sonuna kadar sık iğne ile bir sıra örelim. Evet, sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, sıra sonundayız arkadaşlar. Şu sonuncusunu da örelim. İpimizi bu noktada keselim. Şimdi bunun aynısından bir tane daha örelim arkadaşlar. Bu parçanın aynısını örelim. Gelelim. Evet arkadaşlar, aynısından bir tane daha ördüm. Bu şekilde. Ellerinizle düzeltebilirsiniz arkadaşlar, iplerinizi ördüğünüz. Ellerinizle düzeltebilirsiniz arkadaşlar ördüğünüz işlerinizi. Şöyle. Şimdi de şöyle bir parça öreceğiz arkadaşlar. Bu körük kısmı, ben bunu ördüm ama size ufak bir şekilde göstereceğim. Şimdi 122 tane zincirle başlıyorum arkadaşlar. Tam 122 tane zincirimizi çekiyoruz ama ben küçük bir parça üzerinde çektiğim için 10 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Size göstermek için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok küçük oldu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bu benim için yeterli arkadaşlar. Size göstermek için 17 tane sık iğneyi çektim. Şimdi birinciye değil ikinciye, yani şuraya batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sırayla her birine tek tek sık iğne yapıyorum. Siz 122 tane zincir çekeceksiniz arkadaşlar. 121 tane sık iğneniz olacak. Bir tane zinciri geri dönüş için kullanacağız. Evet, sonuncusunu da yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Geriye doğru dönüyorum. Şimdi ikinci sırada arkadaşlar arka lobdan örüyorum. Bakın, arka loba batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıradaki arka loba batıp sık iğne yapıyorum. Olay bu arkadaşlar. Sadece sık iğnelerle örüyoruz ve her seferinde arka loblara batıyoruz. Bakın. Şu sonuncusunu örmeyi atlamayalım arkadaşlar. Şöyle bir çevirelim, düzeltelim. Bakın burada V şekli var. Bunu kesinlikle örelim, atlamayalım, yoksa yamuk gider. Başka V kalmadığına göre bir tane zincir çekip geriye doğru dönüyoruz. Ve yine arka lobdan örüyoruz. Bu şekilde örülüyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım kaç sıra örmüşüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tam 20 sıra örmüşüm arkadaşlar. Siz de 20 sıra örün. Şöyle bakalım kaç santim bu ördüğümüz körüğümüz. 10 santim. 10 santim örmüşüm. Şimdi arkadaşlar bunun her iki tarafında, hem bu tarafını hem de şu tarafını bir sıra sık iğne ile bir geçelim. Hemen şu köşeye batıp
bir zincirle sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi aynı hemen dibine, aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra şuraya 2, sonra şu araya 3. Şuraları yakalım arkadaşlar. Yakmışız zaten. Tamam. 4. Bir tane tepe tarafa yapacağız. Bir tane şuraya yapacağız. Bir tane tepeye. Bir tane buraya. Evet. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Tamam, şuraya da bir tane yapalım. Bağlayalım. İpimizi bir tane sık iğne yapıp çekip ipimizi bir tane sık iğne çekip koparalım. Düz bir şekilde şuraya da yapalım arkadaşlar. Aynısını. Şimdi arkadaşlar dikişimize geçelim. Önce bir tarafını dikelim, sonra diğer tarafını dikelim. Şöyle. Burası bizim düzümüz. Burası ters tarafımız. Düz tarafı dikeceğiz ve buranın da tersi içeride, düzü dışarıda arkadaşlar. Düzünü nereden anlıyoruz? Şuradaki sık iğnelerin düz oluşundan. Bu şekilde dikeceğiz şimdi. Şu noktadan ve ilk sık iğnenin içerisine batacağız. Şu noktadan. Lacivert ipimizle öreceğiz arkadaşlar. Şunu alttan bir yürütelim. Bir tane zincirle burayı bir sabitleyelim. Ve bu iplerimizi alt taraftan yürütelim arkadaşlar. Sırayla. Önce hemen dibine bir tane zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şöyle sık iğnemizi yaptık. Şimdi sırayla arkadaşlar karşılıklı iki lobu birbirine sık iğne ile dikeceğiz. Şuraya batalım. Daha sonra karşılıklı şuraya batalım. Sık iğnemizi örelim. Tamam mı? Sonra şuradaki iki lobu alalım ve karşıdaki iki lobu alalım. Tamam mı? Sıradaki iki lobu ve karşıdaki iki lobu. Şu ipimizi de alttan yürütelim. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar, şu köşeye kadar dikip gelelim. Evet, köşe taraftayım arkadaşlar. Bu köşemizi de şöyle yapıp öreceğiz. Yine iki lobu da alıyoruz. Olduğumuz yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sadece şöyle çevirip
örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde. Burayı da köşe sonuna kadar örelim. Daha sonra yine şu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar hepsini örelim gelelim. Evet arkadaşlar, ben çantamı diktim. Bu şekilde bakın. Dikişimiz böyle görünüyor. Böyle. Şimdi şöyle bir askı ördüm arkadaşlar. Askıyı size göstereyim. Siz isterseniz spiral askılardan da yapabilirsiniz. Yuvarlak olanlardan daha sağlam bir askı yapabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim arkadaşlar. İsteğe bağlı askınızı değiştirebilirsiniz. Kanalımda çift taraflı sağlam askı var. İsterseniz onu da örebilirsiniz. Onun linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir halkam var. Halkamın içerisinden ipimi geçirip bağlıyorum bir zincirle. Daha sonra içerisine şöyle sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5'li yaptım. Siz isterseniz dörtlü de yapabilirsiniz. Bir tane zincir çekip işimi geriye doğru çeviriyorum. Sık iğneler örüyorum tekrar. 1 2 3 4 5. Bir tane zincir çekip geriye doğru çeviriyorum ve tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde istediğim boyuta varana kadar örüyorum. Askım istediğim boyuta vardığında buluşalım arkadaşlar. Kapanışını da göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakalım kaç sıra örmüşüz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 sıra örmüşüm. Şimdi halkama bağlayacağım. Şeker sıkacaksın değil mi kahve? Her bir sık iğneyi halkaya sık iğne olarak dikiyorum. Bunun varsa alayım mı gene? İspat. Al tabii. Akmaz kokmaz. Aynen. Bir tane zincirle ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şuraya takalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde sapları taktım arkadaşlar. Tam ağız kısmına bitişik bir şekilde, yani bir sıra aşağıdan taktım. Şimdi fermuarı dikeceğiz iç tarafına. Fermuar dikimini size göstereyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız yapamadıklarını söylediler. Şöyle tam ortalayalım. Bu şekilde dikelim. İçerisine daha sonra astar dikebilirsiniz arkadaşlar.
Astarı çantanıza uygun bir şekilde kesip şöyle dikebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şuradan itibaren astarınızı dikebilirsiniz. Ben şu an astar dikimini yapmayacağım. Çantamız satılık arkadaşlar. Müşterisi çıktığı zaman astarını dikip gönderiyorum. Astar dikimi için şu an için pek bir vaktim yok. Çünkü sırada bekleyen başka bir çantam var. Sizi de anlayışınız için size de çok teşekkür ederim. Astar videoları var arkadaşlar YouTube kanallarında. Oradan bakıp astarlarınızı dikebilirsiniz. Şu şekilde yakından dikin arkadaşlar çantanıza. Bakın bunu buraya dikeceksiniz. Şöyle şuradan şuraya kadar bu şekilde. Diğerini de şuraya dikeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde. Böyle. Dikelim gelelim. Evet arkadaşlar, fermuarı bu şekilde diktim ben. Körük kısmını da şöyle direkt içeriye doğru katladım. Fermuarı da kasmayacak şekilde manyetik düğmenizi takın. Yani tam iç tarafa. Şöyle dursun çantanız. Tamam mı? Burası göze batmayacak şekilde, potluk olmayacak şekilde takabilirsiniz. Çantanızın böyle dimdik durmasını istiyorsanız, görüntü bozukluğu olmasını istemiyorsanız içerisine kanvas dikebilirsiniz arkadaşlar. Kare bir şekilde kesin ve kanvasınızı dikin. Taban kısmına da kanvas dikebilirsiniz. Şu noktadan şu noktaya kadar çantanız formunu kaybetmeden uzun süre duracaktır arkadaşlar. Onun dışında kanvastan sonra astarınızı dikebilirsiniz. Çantamı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapın ve kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıcalıklardan faydalanmak için abone ol butonundan sonra katıl butonuna tıklayarak aileme katılabilirsiniz. Bir çay parası bile değil arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.